Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Şöyle ince iple kamera önünde anlatım yapacağım. Bebe yünüyle de denedim. Video sonunda sizlerle onu da paylaşacağım. Tığ olarak da şöyle 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet, şöyle mor ipimle başlayacağım arkadaşlar. Renkleri dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle bir kilit zinciri çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. En baştaki, bakın şöyle göstereyim. En baştaki zincirimin içinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Ve şu şekilde kaydırma yöntemi kullanarak küçük bir halka oluşturdum. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın oluşturduğum halkanın içinden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir trabzan daha yaptım. Zincirimi de sayıyorum arkadaşlar. Toplamda zincirimle birlikte 12 tane trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın sayalım. Zincirimi de sayıyorum. Zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzan yaptım. Bakın şu başlangıçta yaptığım zincirlerin tepesinden tığımı geçirdim. Şu şekilde kaydırma yöntemi kullanarak ipimi buraya sabitlemiş oldum. Şimdi ikinci rengimi alacağım. Evet, beyaz rengimi aldım. Mor ipimin içinden, son ilmeğimin içinden geçtim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu kısmı ipimi çekerek sıkılaştırdım. Şimdi burada yeşil ipimi de alacağım arkadaşlar. Bakın yeşil ipimi aldım. Şöyle tığımın üstüne alıyorum. Şu şekilde. Burada şu aşağıda yaptığım ilk trabzanım. Arkasından tığımı geçirdim. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. Bakın beyaz ipimi şöyle çektim biraz. Şimdi burada yeşil ipimi bıraktım. Tekrar beyaz ipimi aldım. Tığma ipimi alıyorum. Yeşil ipimi arada yürüteceğim arkadaşlar. Onun için şu kısımda kalacak. Bakın şöyle. Şu hemen bir yanındaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi arada yürüteceğim. Hatta şu iplerimi de şu şekilde gizleyebilirim. İkili bir tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar yeşil ipimi alıyorum. Şuradaki mor trabzanım, aşağıdaki yaptığım trabzanın arkasından tığımı geçirdim. Ve buraya ikili trabzan yaptım bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüm oluştu. Şu beyaz trabzanlarım arada kalıyor. Şimdi tekrar yeşili bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Hemen yandaki trabzanın tepesinden, bakın şu şekilde trabzanların tepesinden beyaz ipimle trabzan yapıyorum. Yeşil ipimle de bakın bıraktım. Yeşili alıyorum. Yeşil ipimle de şu şekilde trabzanın arkasından tığımı geçiriyorum. Şöyle ipimi de çektim. Şimdi yeşili bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Bakın yine trabzanımın tepesinden, şuradan. Hiç trabzan atlamayacağım arkadaşlar. Bütün trabzanlarımın üzerine beyaz ipimle trabzan yapıyorum. Sonra beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşili alıyorum. Şimdi bakın şu trabzanımın şöyle arkasından tığımı geçiriyorum. Yine burada ikili trabzan. Yeşili bıraktım. Beyazla trabzanımın tepesinden ikili trabzan.
Şimdi beyazı bıraktım. Yeşil ipimi aldım. Bu şekilde bütün motifimin etrafını çevireceğim. 12 tane yeşil trabzan, 12 tane beyaz trabzanım olacak. Bakın şöyle bir görüntüm oluşacak arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sıramı tamamladım. En son yeşilimi yaptım. Başlangıçta beyazla başlamıştım. Bakın şöyle ilk zincirimin içinden tığımı geçiriyorum. Burada şu beyaz ve mor ipimi de tığımın üzerine aldım. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle ipimi buraya almış oldum. Şimdi bırakıyorum yeşil ipimi. Burada mor ipimi kullanacağım. Yeşilin içinden geçtim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi aldım. Şuradan hemen bakın şöyle şu aradan bir tane trabzan yaptım. Şu şekilde yeşil ipimi tekrar arada yürüteceğim arkadaşlar. Mor ipimi bıraktım. Yeşil ipimi aldım. Bakın burada tığma ipimi aldım. Şu aşağıda yaptığım yeşil trabzanımın bakın şöyle arkasından tığımı geçirdim. Buraya yine ikili bir trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi yeşili bırakıyorum. Mor ipimi aldım tekrardan. Tığma ipimi aldım. Bakın şurada hemen trabzanımın üzerinden bir tekrar aldım. Şuradaki beyazdan 2 tane morla trabzan yaptım. Şimdi mor ipimi bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum tekrar. Tığma ipimi aldım. Yeşil ipimle her zaman bu yeşil trabzanların arkasından tığımı geçiriyorum. 2, 2. Şimdi yeşili bırakıyorum. Mor ipimi alıyorum. Bakın şurada hemen yeşil ilmeğim görünüyor. Onun üzerinden yine yeşil ipimi arada yürüteceğim. 1. Tekrar aldım. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden 2. Yani bu sıramda ikişer trabzan yapıyorum. Yeşille yine alttaki yeşil trabzanlarımın arkasından tığımı geçiriyorum. Ve bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi sıra sonuna geldim. Şu yine başlangıçtaki zincirlerimin içinden ipimi geçirdim. Şu iki ipimi de tığımın üzerine alıyorum. Bakın şöyle ipimi aldım ve içinden geçirdim yine aynı şekilde. Burada bu işlemi beyaz ipimizle de yapabiliriz arkadaşlar. Ben yeşille yapıyorum kafanız karışmasın diye. Şimdi trabzanlarımı bir sıra beyaz, bir sıra mor ipimle yapacağım. Şimdi burada bakın beyaz ipimi aldım ve şu şekilde yeşilin içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yeşil ipimi şöyle çekip sıkıştırdım. Şimdi yine devam ediyorum. Yeşil ipimi her zaman arada yürüteceğim. Çünkü yeşil trabzanlarımı her sıramda aynı şekilde devam ettireceğim. Tığıma ipimi aldım. Bakın şurada yaptığım mor trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Buraya bir trabzan yaptım. Şu şekilde. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bakın şurada hemen yeşilin dibinde tekrar ikinci trabzanımı yaptım. Ve burada beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi alıyorum arkadaşlar. Tekrar yeşil ipimle şu alttaki yeşilin arkasından tığımı geçirdim. Bu şekilde trabzanımı oluşturdum yine. Şimdi yeşil ipimi bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimi aldım. Bakın şurada şu yeşil ipimi öne alayım. Şu yeşille görünen trabzanımın üzerinden
tığımı geçiriyorum. Yeşil ipimi yine arada yürüteceğim. Yine buraya 3 tane beyaz ipimle trabzan yapıyorum. Her sırada trabzan sayım artıyor arkadaşlar. Bakın hemen şu yeşilin dibindeki trabzandan bakın 3 tane tekrar trabzanımı yaptım. Beyaz ipimi bırakıp yeşili alıyorum. Tığımı ipimi aldım. Burada yine yeşilin arkasından trabzanımı oluşturdum. Yeşil ipimi bıraktım ve beyazı aldım. Yine bakın şurada 3 tane trabzan tepem var. Her bir trabzanın tepesinden beyaz ipimle trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane trabzan. Beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşili aldım. Ve yeşille yine yeşilin arkasından. Aslında modelin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Çok farklı bir tekniği var. Ben çok beğendim. İpimi ortada yürüterek böyle ilerleyeceğim. Şimdi ben hemen bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. 3 beyaz trabzan, bir tane de üstlere yeşil trabzan yaptım. Şimdi yine zincirlerimin tepesinden tığımı geçirdim. Şu iki rengimi, iki ipimi tığımın üzerine aldım. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle ipimi buraya alıyorum. Şimdi bu sıramda mor ipimle devam edeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi yeşil ipimi yine arada yürüteceğim. Unutmuyorum onu arkadaşlar. Bakın her bir trabzanımın tepesinden trabzan yapacağım. Bu sıramda mor rengimle 4 trabzan yapacağım. Alt sırada 3'tü. Bakın 4 tane oldu zincirimle birlikte. Şimdi burada mor ipimi bıraktım. Yeşili aldım. Yine yeşil ipimle yeşilin arkasından tığımı geçirdim. Şöyle ikili trabzanımı yaptım tekrardan. Şimdi yeşil ipimi bıraktım. Mor ipimi alıyorum. Tığımı ipimi aldım. Burada yine bakın 4 tane trabzanımın üzerine 4 tane mor ipimle trabzan yapacağım. 2 3 ve şu şekilde 4. Mor ipimi bıraktım, yeşil ipimi aldım. Hiç ip kesmeden tamamlıyoruz arkadaşlar modeli. Öyle olması da gerçekten çok güzel. İp keserek zaman kaybetmiyoruz. Şimdi yeşili bırakıp moru alıyorum. Ve yine 4 tane 2 3 ve 4. Bakın 4 tane yaptım. Şimdi mor ipimi bıraktım. Ve burada yeşil ipimi alıyorum. Bu şekilde bu sıramda sıra sonuna kadar ilerleyecek. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Şimdi yine en baştaki zincirimden tığımı geçirdim. Şurada iki ipimi yine alıyorum. İpimi bu şekilde kaydırma yöntemiyle üste almış oldum. Şimdi burada en son mor ipimle trabzanlarımı yapmıştım. Beyaz ipimi alıyorum. Şöyle yeşilin içinden geçtim. Yeşil ipimi çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim yine. Yeşil ipimi arada yürüteceğim arkadaşlar. Tığımı ipimi aldım. Bakın her bir trabzandan bir tane trabzan yapıyorum. Bu sıramda da 5 tane trabzanım olacak. 3 4 zincirimle birlikte 5 oluyor. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Yeşili aldım. Tığımı ipimi aldım. Yeşille her zaman yeşil trabzanlarımın arkasından tığımı geçirip yapıyorum trabzanımı. Yeşili bıraktım. Beyazı aldım. Şimdi tığımı ipimi aldım. Buradaki bakın 1, 2, 3, 4 bir de şu araya yapıyorum. 5 tane beyaz ipimle trabzanımı yapacağım.
Bundan sonra kenar çalışmamı yapıp modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Bu son sıram yani. Bakın 4 ve 5. Şimdi beyazı bıraktım. Tekrar yeşil ipimi alıp şöyle yine trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. İkili trabzanımı yaptım. Yeşil ipimi bıraktım. Beyazı alarak 5 tane trabzanımı yapacağım yine. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi yine burada zincirlerimin en üstünden tığımı geçiriyorum. Şuradaki iplerimi yine üste aldım. İpimi şöyle geçirdim buradan. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Şu yeşil altta yaptığım trabzanlarımın arkasından tığımı geçiriyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım bu şekilde. Tığıma 2 kez ipimi sardım. Burada 1, 2, 3. trabzanıma, ortadaki trabzana üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde. Tekrar tığıma ipimi sardım. Buraya 7 tane aynı şekilde trabzan yapacağım. 4 5 6 tekrar 2 kez sardım. 7. Bakın şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 7 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmeden. Bakın şuradaki trabzanın arkasından tığımı geçirdim ve buraya yine bir tane sık iğne yaptım. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 kez sarıyorum. Bakın şu arada 5 tane trabzanım var. 1 2 3. ortadaki trabzanın tepesine tığımı geçirdim ve yine burada 7 tane trabzan yapacağım. Altı ve 7. Bakın bu şekilde 7 trabzanımı yaptım. Şimdi yine yeşil olan trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Şu şekilde bir sık iğne yaptım. 2 kez tığımı alıp 1 2 3.'ye. Bu sıramda bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın şöyle bütün etrafını aynı şekilde çevireceğim. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bütün kenarlarımı aynı şekilde yaparak ilerledim. Burada yine 7 trabzanımı yaptım. Şurada başlangıçta bakın şurada bir zincir çekip trabzan yaptığım noktadan bu şekilde sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip burada ipimi kestim. Yeşil ipimle işim bitti arkadaşlar. Şimdi burada beyaz ipimi alacağım. Şu ipimin ucunu arada gizleyebilirim. Bakın şuradan ilk trabzanımın tepesinden ipimi geçirdim ve buraya şöyle sabitledim. Hemen yanındaki trabzana geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir yanındakine 2 3. Bakın ortada 7 tane trabzanım vardı. 1 2 3. 4. trabzanımın tepesine geldiğim zaman 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu ilk zincirimin içinden tığımı geçirdim. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle buraya bir tomurcuk oluşturdum. Bakın aynı sık iğnenin aynı boşluğumun dibine tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. 4. trabzanıma bu şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine 1 2 3. 3 trabzanım kalmıştı. Üçüne de birer tane sık iğne yaptım. Ortada hemen bu kısmı atlıyorum. Şuradaki ilk trabzanımın tepesinden bir tane daha sık iğne yaptım. 2 3 4.
Dördüncüden sonra 3 tane zincir. İlkinden tığımı geçirdim ve şu şekilde kaydırma yöntemiyle kapattım. Aynı sık iğnenin dibinden bir tane daha sık iğne yaptım. Şu şekilde görünecek. Devam ediyorum. 1 2 3. Ortaya atladım. Bir sonraki trabzanımın tepesinden 1 2 3. Dördüncüye geldiğim zaman burada yine 3 zincir çekip ilk zincirimden tığımı geçirip kaydırma yöntemiyle kaydırdım ve yine bu kısma aynı yere 2 tane sık iğne yapmış oluyorum arkadaşlar. 1 2 3. Şimdi karşıya 1 2 3. Bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu son sıram. Bu sırayı yapınca bakın şöyle daha düzgün olacak. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp modelimin son haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bütün modelimin etrafını çevirdim. En son şu başlangıçtaki yerden tığımı geçirdim. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle burayı da kapattım. Bir tane zincir çekip beyaz ipimi de burada kesiyorum. Bu ipimi arkada gizleyeceğim. Bakın modelim bu şekilde. Şöyle daha önce de yapmıştım. Bu şekilde oluşacak. Bu da bebe yününde denediğim arkadaşlar. Gerçekten bunda da çok şık durdu. Dilerseniz bunu motif olarak kullanabilirsiniz. Şöyle birleştirme yapabilirsiniz. Dilerseniz de bardak altlığı olarak bu şekilde çok şık durdu. Bakın arkasını da şöyle göstereyim. Gayet düzgün bir model. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü tekniği gerçekten çok farklı. Hiç ip kırmadan yapmakta büyük avantaj. Gayet de keyifli yapımı. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.